Selamünaleyküm efendim, herkese merhaba. Endonezya, Sumatra Adası, Medan şehrinden kucak dolusu selamlar. Bir bölüm öncesini izlediniz. Güzel bir buluşma gerçekleştiren Şafak kardeşim ve eş adayı şimdi ikinci bölümde ne yapacaklar, ne edecekler. Birkaç gün oldu buraya geleli. Tabi aralıklarla video çekmeye çalışıyoruz ama öyle boş geçsin istemiyoruz. Kültür, gelenek ve görenekleri, Endonezyalılar nasıl yaşıyor, ne yapıyorlar, düğün öncesi neler yaşıyorlar ya da düğün sonrası ne oluyor, ne bitiyor diyerekten bunları konuşuyoruz tabi, ama aralıklarla da sizlere görüntüleri gösteriyoruz. Hello İbo. Tabi Şafak kardeşimin düşüncelerini alacağız. Birazdan sohbet muhabbet edeceğiz. Ne hissediyor? Ama öncesinde bir mezarlığa gideceğiz. Mezarlıkta dualar edilecek. Eşinin artık eşi diyeceğim, evraklar da kesinleşti. Rahmetli babasının mezarlığını ziyaret edeceğiz. Dua edeceğiz. Hadi bismillah diyelim. Biz ziyareti yaparken siz de videolarımızı beğenerek, yorum yaparak, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Devam. Pencerenin kenarında uzun gelin ağlıyor. Kara kaşlım, kara gözlüm, kalbim sende yanıyor. Kara kaşlım, kara gözlüm, kalbim sende yanıyor. Bekledim ben o gözleri, saymadım ben o günleri. Derdin nedir diye soran olmaz ki yar, kimsem yok ki. Derdin nedir diye soran olmaz ki yar, kimsem yok ki. Endonezya'da çeşit çeşit dinler var. Toraca'da dağların içine bırakırlar cesetleri, mağaralara. Hindular ateşte yakarlar. Budistler gömerler genellikle ama kubbeli bir delikte bırakırlar. Müslümanlar da mezarlara koyarlar. Her çeşit mezarlık görebilirsiniz Endonezya'nın topraklarında. Büyük bir ülke. Yüz ölçümü okyanuslarla beraber hemen hemen ekvatora yakın olduğundan dolayı, ekvatorda olduğundan dolayı 5 tane Türkiye eder yani büyüklüğü. O kadar büyük. Kara parçalarını toplarsan 17.500 adadan oluşuyor. 750 çeşit dil konuşuluyor. İnanılmaz bir kültür çeşitliliği. Her bölümde de anlatıyorum zaten size. Farklı. Kültür gelenekleri farklı gördüğün gibi. Ama bazı şeylerde benzerlikler var. Mesela mezara su dökmeler vesaire. Bizde de var. Mesela işte su dökeriz biz de mezarlıklara. Nasıl hissediyorsun? Duygularını alabilir miyim? Yarın resmi nikahın ve düğünün yapılacak. Düşüncelerin ne? Şu an için düşüncelerim iyi, güzel. Çok şükür her şey gayet yolunda. Hayırlısıyla sağ salim inşallah düğünümüzü de gerçekleştiririz. Buradan herkese selamlar gönderiyorum. Aileme, sevdiklerime, tanıdıklarıma. Aleykümselam. Bekir Önal ailesine. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Aleykümselam. Tabii sosyal medyadan tanıştın. Eş adayını bunu soracaklar. Her bölümde de söyleyelim ki unutuyorlar. Nedenini de biliyorsun. Aynen. Devamlı mesajlar geliyor bana. Sosyal medyadan tanıştın eş adayınla. Birbirinizle anlaştınız, karar verdiniz. Evlilik sürecine atıldınız. Bu süreçlerde beraber yol aldık. Tabii ki gerekli bilgi, belge neyse yardımımız, hizmetimiz eksik olmayacak. Olmadı da. Bu süreç zarfında en çok sıkıntı çektiğin nokta neydi?
Valla Allah razı olsun. Senin sayende bir sıkıntı sorun çekmedik. Sadece işte sana danışmadan bir aracı bir buraya da çalışan aracı bir memurla Sorun yaşadınız. sorun yaşadık. Onu da işte sana danışmam gerekiyordu. O benim hatam zaten. Yine Allah'tan sen varsın ki sorun çözülecek. İnşallah. Hayırlısıyla. Onun Hadi- dışında pek bir sorun olmadı çok. Hayırlısı olsun. Ada fikir apa sudah ada selesai abang suami anda datang di sini. Sosyal medya konfirmasi tapi banyak orang bicara anda tidak normal sosyal medya konfirmasi orang tidak serius, tidak bohong, tidak datang di sini banyak fitnah orang ya. Doğru. Tapi elhamdülillah abang datang di sini Doğru. bahagia, Bahagia, sangat bahagia. serius, banyak Sangat. cinta. Yes, seni seviyorum. Çok seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Dedim ki hani sosyal medyadan tanıştınız, çok küçümsediler, hatta yengemin bazı anlattıkları var bana. İşte fitne çıkardılar, böyle olur mu, sosyal medyadan evlilik olur mu, nasıl tanışıyorsunuz, nasıl anlaşıyorsunuz? Ama sizinkisi gördüğüm kadarıyla aşk evliliği. Gerçekten de birbirinize aşk olaraktan bakıyorsunuz, severekten birbirinize bağlandınız ve bu saatten sonra da Allah nasip ederse tamamına erdirsin diye dua edeceğiz. 24 saatin kaldı. Hayırlısıyla inşallah. 24 saat sonra resmi bir şekilde evli olacaksınız. İnşallah. Sonrasında da birkaç gün devamında da Jakarta'ya gideceğiz. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Pak kemari dia membuktikannya, dia serius. Dia datang kemari, bawa abang. Terima kasih untuk abang bantuin kami selama ini. Pokoknya sekarang sangat-sangat bahagia. Elhamdülillah. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ciddi Ben de ve öyle. sözünde olduğu için geldi buraya. Benimle evlenecek. Sonunda muradımıza ereceğiz. Yani sözüne tuttuğundan dolayı o boş lafları konuşanları, fitne çıkaranların lafları yerde kaldı dercesine bir şey söyledi. Hayırlı olsun. Hadi yolumuza devam edelim. Buralar kalabalıklaşmaya başladı. Günaydın. Medan şehrinden kucak dolu selamlar. Şafak, hazır mısın? Hazırım kardeşim. 2 saat sonra resmi nikah kıyılacak. İnşallah. Kazasız belasız diyelim. Eksik evraklarımız, onları arabanın içinde. Onları bugün teslim edeceğiz. Sonrasında evlilik cüzdanlarını alacağız. Bugün düğün gerçekleşecek. Farklı bir kültür, farklı adetler. Bakalım seni şoka sokacak mı? Videolarda izlediğin gibi mi? Sen hala şoktasın da. Değil mi? Aynen diyorsun yani, hayaldeyim belki, yani Aynen. senin yanında olman, hayal ediyorduk, konuşuyorduk falan diyorsun. Aynen. Daha Ne önceden hissediyorsun? hayal ediyordum. Şu an senin yanında oluşum bile hala hayal gibi geliyor sanki. Hani Endonezya'da değilim de Türkiye'deyim gibi. Ondan sonra şu an için biraz heyecan var. Hı hı. Ama tabii nikah zamanı daha çok olacaktır. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Sağ salim, tertemiz, tereyağından kıl çeker gibi sorunsuz bir şekilde düğünümüz gerçekleşir. İnşallah. Hayırlısıyla. Evet, sabah erkenden yola çıktık. Akşama kadar düğün. Allah yardımcımız olsun. Hadi bakalım, devam. Evet, gelinle damadı aldık. Düğün salonuna doğru ilerleyeceğiz. Tabii konvoy halinde gideceğiz. Biraz uzak. Yürüme mesafesi değil de arabayla hemen hemen 2-3 dakikalık yerde. Yenge hanımla akrabalarını bekliyoruz. Yengem nasıl olmuş? Kıyafetleri nasıl? Güzel. Senin de kıyafetlerin tam bir beyaz atlı prens. Aynen. Çok enteresan. Süslemeler. Tabii düğün salonu daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Hayırlısı. Devam. Oradan giriş yapacakmış. Ben buradan icap kabul dedi. Resmi nikah kıyılacak. Burada patatesli çorba var. Çorba çeşitleri de var. Şurada
Senin adınla yengemin adı yazıyor bak. Bizim araba gidiyor. Satu, dua, tiga. Ayrı bir video çekiyor, fotoğraf çekiyor. 1, 2, 3. Okey, mantap. Kak Lis. Kaç. Gel. İçeride kurulu. Güzel olmuş içerisi. Yaklaş. Aynen öyle. Aynen. Eğil. Aynen öyle. Bekle. Tamam, kalk şimdi. Diğerlerine. Aynen öyle. Harikasın. Ya. Ibu-ibunya juga ya. Herkese. Ha, sen Japon selamı gibi. Herkes selamlaşıyor. Aynen öyle. Çoluğa, çocuğa ne var ne yok herkese. Harikasın. Aynen öyle. Kayınçona, amcana, nenene. Tamam, şimdi dik dur. Bu tarafa bak, bana bak. Harikasın. İçeriye yavaş gel. Evet, şu an Endonezya'da genellikle çeyiz, yani mehir teslimi derler böyle. Bizim Şafak kardeşimin annesi olaraktan temsil eden hanımefendi de bacanağının anası. Allah razı olsun. Anlayışlı biri. Güzel bir organizasyon. Aile arasında mütevazi bir organizasyon gelişmekte. Ya, boleh bersalaman silakan Ibu. Boleh diulang suara-suara. Melainkan kita sama-sama berdoa Evet, dan bu kaçıncı şahit oluşum bilmiyorum ama saymadım. Selam at Bapak. Untuk itu prosesi akad nikah akan langsung dipandu oleh Bapak Tuan Kadi kita dan kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Safak Korsal bin Kenan Yusuf, saya nikahkan kepadamu. Şafak Sosyal bin babamla yapıyoruz. Bir daha saya de. Adını söyleyince. Bismillahirrahmanirrahim. Safak Korsal bin Kenan Yusuf. Saya nikahkan kepadamu dengan kakak kandung saya, Silvana Audra Tasya binti Haryanto, maharnya 10 gram emas tunai. Saya terima nikah Silvana Adratasya binti Haryanto, maharnya 10 gram emas tunai. Süper. Harikasın. Bir şey diyeceğim. Tunai demeden başla. Anladın mı? Hani bu bitirecek ya şimdi bak. T'yi duyduğun zaman i'yi duymadan başlayacaksın. Unutma kardeşim. Bir de sesin yüksek çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Safak Korsal bin Kenan Yusuf. Saya nikahkan Kenan Yusuf değil de saya de. Bekle. dengan kakak kandung saya, Silvana Audra Tasya. Seni tutup ya. Hadi abang kolon tutup. Audra Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi kardeşim, tunay demeden, iyi bitmeden başlıyorsun. Saya terima nikah diyerekten gaza bas. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي Bismillahirrahmanirrahim. Safak Korsal
Ya. Sebentar. Begitu. Ayah nama. Binti, ya jawab. Begitu. Bin. Bin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Korsal bin Kenan Yusuf? Saya nikahkan kepadamu dengan kakak kandung saya, Silvana Audra Tasya binti Haryanto, maharnya 10 gram emas tunai. Saya terima nikah Silvana Audra Tasya binti Haryanto, maharnya 10 gram emas tunai. Sağ. Hayırlı olsun. Hayırlı. Mikrofonu bırak. Hayırlı olsun. وبارك على بينكما وجمعت بينكما في خير. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Olmazsa olmazlar. Düğün yemekleri. Buna lonton diyorlar. Lapa pilav. Burada bir çorba var. Mercimek çorbası gibi kokuyor ama değil maalesef. Burada da içecekler ve değişik pankek tarzında şeyler var. Tavuk var efendim. Soslu tavuk. Patates. Noodle var. Bu ne? Sebzeleri bilmem değişik bir şeye benziyor. Soslu.
Burada çorba var. Farklı bir şey. Burada rındam var. Yine noodle var. Patates kızartması ve üzerinde ana. Ade, sini apa? Teri ikan. Oh, tamam, balık yavrusu. Tamam tamam. Ama inanılmaz benziyor ya. Şöyle baksana. Tamam, burada şey var. Salata. Yine aynı şekilde mantar çorbası. Evet, yiyecekler, içecekler. Selam verip gidecekler. Bundan ne haber? Çok İyi gözüküyorsunuz şu an. Minangkabau kültürünü yine yaşıyoruz. Madan kültürüne ait kıyafetleri giydik. Evet. Bu ikinci kıyafet. Düğünün sonuna doğru üçüncü kıyafeti giyeceğiz inşallah. Harika. Bölüm 2. Hadi bakalım. Daha bir tane daha mı var? Kıyafet olarak evet. Eyvah eyvah eyvah. Hadi bakalım. Baiklah Bapak Ibu dan tamu yang berbahagia, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah ini hadiah V-Dancer.
içinden ot koparacaksın herhalde. Aynen. Çiçek mi? Abang juga? Şu çiçek dolu. İçinde çiçek var. Güzel kokulu çiçek, ot doldurmuşlar içerisine. Minangkabau kültürünün içerisinde değişik adetler var. Şimdi Wikipedia'da okuduğum kadarıyla, araştırmalarıma göre hani bölgeden bölgeye, köyden köye de değişebiliyormuş. Belirli bir sayısı yok ama minimum 2700 çeşit düğün, çeşit adet kültürü varmış. Yani düğün adeti. Her çeşit farklı düğünleri beraber yaşayacağız. Allah ömür verdikçe, nasip oldukça gideceğiz, geleceğiz, göreceğiz. Bazı haber ajansları haber yapmışlar. Endonezya TÜİK'in araştırmalarına göre 8. sıradaymış. İşte yurt dışı evliliklerinde en çok rağbet gören 8. sıradaki ülke. Daha önceleri bu rakamlar yüzleri buluyormuş. Yani senede 1, 2, 3 evlilik yapan bile çok nadirmiş. Benim zamanımda zaten çok nadirdi. Hani 11-12 yıl öncesinde hani ya üniversiteden arkadaş olacaksın ya da başka türlü olmuyordu. Şimdi sosyal medyanın gücüyle inanır mısınız? Günlük 5, 10, 20 bazen dini nikah yapmaya da gelenler oluyor. İşte ne bileyim ben gezmeye gelen oluyor ve inanılmaz bir rağbet var. Sadece evliliğe değil gezi, işte göreyim, gezeyim vesaire potansiyeli de çok fazla. Ama evlilik inanılmaz çoğaldı. Sadece Endonezya değil, Fas, Tunus, Cezayir, yurt dışı evlilikleri, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan gibi, Azerbaycan gibi ülkelere de Malezya, Filipin, Tayland, bunları saymıyorum zaten. Vietnam'dan geçen TikTok'ta gördüm. İnanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir talep, yurt dışı evliliklerine rağbet var. En çok da erkekler Asya ve Afrika tarafını talep ediyorlar. Türk kızlarından da tabii ki özellikle Kore, Almanya sıralamaları, TÜİK'in sıralamalarını söylüyorum. Almanya 1. sırada, Avrupa ülkeleri, ondan sonra efendime söyleyeyim Kore. Kore ne alakaysa Kore'den evlilikler çoğaldı. Ondan sonra yani büyük konuşmamak gerekiyor. Yurt dışı evlilikleri hem mantık evliliği yapanlar oluyor hem aşk evliliği yapanlar oluyor. Kişiden kişiye göre, düşüncelerine göre değişiyor. Biz devamlı söylüyoruz ya hani evlilik sadece maddiyatla bütünleşmiş durumda Türkiye'de. Gerçekten de öyle. Geçenlerde bir röportaj yapmıştı. Benim yardımcı olduğum bir kardeşim, Doğan kardeşim. Bizim buralarda adet, geleneklere, göreneklere göre işte yok ev istiyorum, yok araba istiyorum. Tabii hepsi genelleme konuşmamak lazım. Her bölgede şaşalı düğün isteyen de oluyor, altını çok isteyen de oluyor. Her bölgede, her ülkede bunlar da var. Onun için sizin de çevrenizde kesinlikle yurt dışından evlenmiş, Fas'tan gelin getirmiş, duymuşsunuzdur illaki. Ya da Endonezya'dan evlenmiş, Filipin'den evlenmiş, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan evlenmiş, Suriye'den evlenmiş. Bir numara Suriye. 1 milyon evlilik yapmışlar. 1 milyon Suriyeli kadın Türk erkekleriyle evlenmiş. Bir de çok yorum geliyor işte Türk ırkını karıştırılıyor vesaire. Ben ona karşıyım, onu düşünmüyorum. Yani yok genetikle oynanıyor vesaire. Bu laflara ben inanır mısınız karşıyım. Neden derseniz asıl Türk ırkı ne zamandan beri var? Yani bunu da araştırmak lazım. Ta Osmanlı zamanından beri işte Bosnalı gelinler,
Rus-Ukrayna çarlıklarından işte efendime söyleyeyim gelinler, diğer işte kraliyet ailesinden gelinler vesaire vesaire. Olmuş mu? Olmuş. O zamanlarda da sosyal medya olsaydı o zamanlarda da evlilikler çoğalırdı. Zaten bizim Türk erkeklerinin Çinli gözlü, işte çekik gözlü öyle diyelim kızlara hassasiyetimiz var. Genellikle öyle. Tabii çoğumuz böyle düşünüyor. Beyaz yakalılar da öyle düşünmüyor. Beyaz yakalılar genellikle genellikle öyle söyleyeyim. Avrupa'ya niye gitmedin? Amerika'ya niye gitmedin? Hayatını niye kurtarmadın diyor. Adam onu düşünmüyor ki. Adam huzurlu bir yuva istiyor. Adam para istese Almanya'ya giderdi ya da halasının kızıyla evlenirdi. Almanya'da, Fransa'da, Lyon'da teyzesinin, dayısının kızıyla evlenirdi. Bizim ağzımızı açtırmayın. Biz Yozgatlıyız. Benim bütün sülalem Fransa'da, Almanya'da. Önemli olan mutlu olabilmek, iyi bir şekilde yuvanı kurabilmek, huzurlu olabilmek, aldatmayan bir eş bulabilmek. İşte ne diyeyim, huzur çok önemli. Gerçekten öyle. Kendi ailemden devamlı örnekler veriyorum. Kendi öz kardeşimden örnekler verdim. Hayatında başına gelenlerden örnek verdim. Tabii bunlardan ders çıkarmak lazım. İnsanın hayatında bazı şeyler ders niteliğindedir. Bir daha yapma. Oğlum bak aklını başına. Böyle böyle. Tabii mutlu olanlar da var, mutlu olmayanlar da var. Avantajları var. Endonezyalı ile evliliğin avantajları. Nedir? Abicim dini yönden, hepsi genelleme konuşmuyorum tabii ki. Dini yönden kültürümüze bağlılar tabii ki. Ama birazcık da ekonomiyi ikinci sırada tutan bir kişilikleri var. Üçüncüsü, ben şunu anlamıyorum. Abi adam hiç dil bilmiyor. Yani yol bilmez, yordan bilmez, dil bilmiyor. Kadınla evleniyor. Nasıl anlaşıyorlar onu ben de bilmiyorum. Gerçekten çok soruyorlar bana. Peki nasıl anlaşıyorlar ya? Google çeviriyle de anlaşılacak bir şey de yok. Her zaman çeviri. Tabii onlara da saygı duyuyorum. Adam diyor ki ya kardeşim ben diyor dünür gittim diyor. Hanımefendi benden tekne istedi diyor. Tekne istemiş. Biri gitmiş ev istemiş. 2+1 daire istemiş. Biri gitmiş başka bir şey istemiş. Kişilerin dertlerini anlattırmayın bana. Herkesin bir yaşanmışlığı vardır. Ya da köylüye kız vermiyorlar. Bekir abi diyor ben köyde yaşıyorum diye diyor. Köyde yaşıyorum diye diyor. Kız vermediler bana diyor. Neler var neler. Bunlar cabası yani anlattıklarımın. Eğer sizin de varsa yaşadığınız enteresan ya da duyduğunuz değişik şeyler yorumlara belirtin. Cansınız. Öyle. Şimdiden dökeyim dedim. Her şeyi anlatayım dedim. Suara ngelet, ngeri kali. Kenapa ini teboni enggak? Terakhir. Ini juga Çok güzel kalabalık. Harika bir kalabalık var. Yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar.
İçerisi çok sesli ya. Şu kalabalığa bak. Buat Ibu Inti, dipersilakan untuk naik ke atas. Yine aynı şekilde kutuya yolunu veriyorlar. Kaç para atıyorlar bilmiyoruz. Hediyelerini alıyorlar. Bu ne? Buka gibi buka. Ha, plastik çatal kaşık. Plastik çatal kaşık. Sonra kim ne verdiyse imzasını atıyor gelen kişiler. İsim soy isim. Sonra bu defteri kız tarafının ailesine teslim ediyorlar. Ondan sonra yenge hanımın ailesi de kim ne getirdi, ne yaptı bilir, az çok tahmin ediyordur. Fıstıklı sosmuş bu. Fıstık, tavuk. Değişik değişik şeyler.
Kim geldi? Cepet. Contoh kayak Arabalar. sepuluh sama si Sampak ini. Annenle konuştum, selam var. Rupiah. Müsait olduğunda ararsın. Aradım diyor, açmadı diyor telefonu diyor. Ben de dedim müsait değil, Kumpul şey semua di sini jangan di belakang. sesten duymamıştır dedim. Nasıl geçti diyor. Abo sorma dedim, videoyu izlersin. Bang sini bang di Erkek yok dedim, hep kadın dedim, düğün dedim. Gülüyor. Imam di sini. Pimpin dulu imamnya banyak kali. Order mandir apa di sini? Oh memang. Apa namanya rumah? Rahman. Di dalam foto itu nanti aku bentak abangnya sini. Super. Ayo sini abang. Satu lagi boleh. Dua pun boleh. Ada lagi dua. Satu lagi lah. Ada lagi. Ini WO-nya kan belum nikah. Sini cepat. Sini ikut. Sini ikut cinta PPO sini. Sini saya nanti. Saya duitnya. Saya hadiahnya. Ayo. Bang, foto dulu bang, foto bang. Bang. Oke, sudah ready? Oke, makasih bang. Akşam 6'ya geliyor saat. Öldük. Sudah ready? Ini aja mau makan saya ikut. Ya. Ya. Kita mulai. Ingat ya, nanti kalau sudah kita makannya jangan direbut, bunganya cuma satu. Nggak ada gantinya. Ini pun rangkainya nanti jam 10 pagi. Oke. Kita hitung sampai berapa? Sampai 100. Gerak sendiri dah. Oke. Sampai 3 ya. Kene gibi her yerde bitiyorum değil mi kanka? Kanan kiri depan belakang semuanya. Oke. Kita hitung sampai 3. Oke. Tangan di atas semua. Tangan di atas. Putarkan. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Bir de yeni bir uğur çıkmış, gidiyor ağlayarak yalandan veriyor, bir de ağlıyor dümenden. At dedim, en iyisi at. Adet yerini bulsun. Hayırlı olsun. Ya, Ini banyak tamu kita bentar ya. Oke. saya bicara 1, 2, 3 langsung merhaba Türkiye, oke? Merhaba Turki. Tapi Türkiye. Oke. Merhaba. Merhaba Türkiye. Oke. 1, 2, 3. Tiba-tiba gara-gara aneh mama, ini dikatakan siapa yang
Mutluluklar onların olsun. Bu düğün devam edecek mi? Onlarla beraber bir yarım saat, bir saat daha devam eder. Konuşmayı yapmak lazım. Bu bölümü bitireceğiz. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Çok güzel bir bölüm oldu. Çok güzel bir düğün oldu. Güzel dilekleriniz, yorumlarınız bizim için çok önemli. Beğenileriniz, kanalımıza abone olmanız çok önemli. İyi ki varsınız. Endonezya, Sumatra Adası, Medan şehrinden gönüller dostu, güzel kalpli, iyi dilekli seyircilerimize selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sampai jumpa.